Şimdi 10 taneyi yaptım ben. Ve ekleyeceğim, yuvarlak yapacağımla 11 olacak. Şöyle. Evet. Bu karşılıklı, şunlar ortak olarak ve basamak olarak kullanılacak. Şimdi buraya bir tane basamağımıza geliyoruz yine. 3 alıyoruz. 3 alıyoruz. Yine karşıdaki bu basamağa giriyoruz. Şimdi tekrar 3 alıyoruz. Aynı boncuğa giriyoruz. Şuna. Böyle. En çok şaşırdığımız nokta burası oluyor. En çok şaşırdığımız. Buradayken yine 3 alıyoruz. Yine aynısına giriyoruz şuna. Buna. Böyle girdik. Şimdi bir tane 3 daha alıyoruz. Bunu yine aynı boncuğa giriyoruz şuraya. Tek, yani ilkine. Şuna giriyoruz. Şöyle. Gerçi ona da gireceğiz de. Evet, şöyle. Giriyoruz. Sonra şimdi yani normal basamak yapacağız. Bunları çıkaralım yukarıya. Evet, şimdi basamak yapacağız. Bu üçünden geçiyoruz. İkinci boncuğa, şuradaki ikinci basamağın ikinci basamağa geçiyoruz şuradaki. Evet, buradan yine şuydu sanırsam ikinci aldığım. Şöyle alıyorum. Buradan geliyorum. Evet. Gene buraya ikinci boncuğa giriyorum. Şöyle. Buradan tekrar giriyorum buna. Şuradan. Ve basamağa gelmiş olmam gerekiyor. Bunu böyle katlayarak bu şekilde. Evet. Şimdi 3 alıyorum yine. 3 alıyorum. Buna giriyorum. Şöyle girdim. Tekrar 3 alıyorum. Yine buraya ikinci boncuğumuza şuraya giriyorum. Çektim. Böyle yavaş yavaş. Burada basamak yapacağız. Bir ilerliyoruz. Bak, üçüncü sıradayken dördüncü şeyi alacağız. Bakın şimdi 1, 2, yani 3'teyken yine pardon 3 alıyoruz. Şu üçüncü boncuğumuz. Tekrar buradan geçiyoruz. Basamak yapıyoruz şimdi. Ama ortak boncukları kullanıyoruz. Buradan tekrar buraya. Çünkü herkes birbirini tutacak. O kural da var. Ve duvarı örebilmek için basamakta olman gerekiyor. Bu dursun burada da belki lazım olur diye. Çünkü bu ipim yetmezse böyle tekrar 3 alıyorum. Şöyle buraya. Evet. Sıkı tutuyoruz. Tekrar 3 alıyoruz. 3 alıyoruz. Ve buna giriyoruz yine. Dördüncü sıramda bitti. Böyle. Şu şekilde. Düzelterek hani tam bir halka şeyi veriyoruz, şekli. Şimdi basamak yapacağız yine. Aynı şekilde sonuna kadar
devam ediyorum. Şimdi bu, evet, bu şekilde bitmiş oldu. Ben bunu yan yana, ikisini yan yana getireceğim. Yetişmedi çünkü öbür taraftaki ipimi de kullandım. Şuradan böyle yan yana getireceğim. Ve mecbur buraya bağlayacağım. İkisi burada yan yana olacak. İkisini bağlayacağım. Ve yakacağım. Bunu gene misina düğümü yapacağız. Bu şekilde 2 kere buna geçiyoruz. Yine bunu tutup böyle çekelim birbirleriyle. Şu şekilde sıkı sıkı olsun. Bir tane daha yapalım. Evet, bunu da bağladıktan sonra bunu tam buraya dikeceğiz. Şöyle. Şu şekilde dikeceğiz. Onu bir bağlayıp yakalım. Sonra bunu buraya dikeceğiz. Burayı hatırlarsanız topumuzu yaparken buradaki ipimizi kesmemiştik. Evet, şimdi bunu yaktık, kestik, yaktık. Şimdi bunu tam buraya dikeceğiz. Tam orta kısmına. Evet. Şöyle şuradan geçiyorum ben. Buna şöyle geçiyorum. Üçüne birden. Yani şu ikisine dikeceğim aslında. 3 burada, 3 burada kalacak. Şöyle. Bunu da tam bu şurası 6 ya. Bunun tam karşısına geçiyorum. Şuraya. Böyle. Şu şekilde. Böyle geçiyorum. Buradayken tekrar şu aradaki buna giriyorum. Şuna. Bakın şöyle diyeyim. 1, 2, 3 tane burada bıraktım. 1, 2, 3 tane de burada bıraktım. Ortadaki 2 sıraya dikiyorum bunu. Şu şekilde. Böyle. Buna geldikten sonra bu sefer tam şöyle açayım. Şöyle açayım. Şuradakine giriyorum. Şuna. Buna giriyorum. Böyle. Ve sıkıca çekeceğim bu şekilde. Böyle bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Bir oraya, bir oradaki üçlüye, bir de buradaki üçlüye. Bu şekilde dikeceğim bunu. Buraya iyice tutturduktan sonra bunu diktikten sonra nasıl burada halka yaptıysak buraya da aynı halkayı yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Kum boncuklarla. İsterseniz kristalle de yapabilirsiniz ama ben kum boncuklarla yapıyorum. Yani buraya kaç tane kumdan çevrileceksek şöyle bakacağız ona. Halka yapacağız. Neden? Çünkü oradaki misinalarımız gözükmesin. Diktik ya, onlar gözükmesin diye yapıyorum. Hem de gerçi ayrı bir de hava veriyor buraya. Evet, şimdi tam çevirmedi. Şöyle. Sonra buradan başlıyorum turlamaya. Deminki dizdiğimizi komple böyle içinden yeniden turluyorum. Şöyle geçiyorum. Şöyle geçeceğim. Tam bir daire yapacağız. Geçelim şuradan da. Şöyle. Evet. Tam bir sıkıyoruz. Tekrar bir geçiyorum. Şöyle. Buraya halka yaptım.
Şöyle. Şu şekilde. Evet. Biraz turlayalım ki ne kadar sıkı olursa oradaki halkada o kadar güzel oluyor. Şu şekilde. Artık buna ne isterseniz bir şey güzel bir ipek kumaş geçirebilirsiniz arasına. Yani şu kısmına o şekilde kullanabilirsiniz. Tam bir işte böyle bir kolye ucu oldu. İstediğiniz şekilde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bayağı bir uzun bir iş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Fakat gerçekten çok uzun işler oluyor ve bunu yaparken de sıkılıyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla yorum gelmiyor. Ben yapmaktan zevk alıyorum. Sizinle paylaşmaktan da zevk alıyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar, uzun bir iş oldu. Uzun bir çekim oldu. Ben çok severek çalıştım. Siz de sabırla izleyerek çalışırsınız diye düşünüyorum. Evet, sonunda topumuzu bitirdik. Bu şekilde. Buna da yine içine bir ipek kumaş takabiliriz. Veyahut yine benim diğer kubbede olduğu gibi bir tane uzun bir yine şal takabiliriz. Ve şalın uçlarına da yine boncuklar yapabiliriz. Ben buna güzel bir ipek kumaş bulacağım. Daha sonraki zamanlarda, derslerde ona nasıl bir kumaş bulduğumu da gösteririm arada size. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek çalıştığım bir kolye ucum bu. Sizlerden de bekliyorum. Diğer dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.